Geçtiğimiz 12 Şubat Charles Darwin'in doğum yıl dönümüydü. Bugünkü kavrayışımızı onun çığır açan araştırmalarına borçluyuz. Türümüzü diğer yaşam formlarından ayıran 3 temel özellik var. Zeka seviyemiz, sofistike iletişim yeteneğimiz ve işbirliği kabiliyetimiz. Bu videoda size işbirliği kabiliyeti kısmı hakkında farklı bir perspektif sunmak istiyorum. İşbirliğimize ilişkin evrimsel dönüşümün izini 3,2 milyon yıl öncesine kadar sürebiliyoruz. O dönem şempanze benzeri atalarımızla Homo sapien atalarımız arasındaki kilit geçiş türlerinden biri olan Australopithecus afarensis, namı diğer Lucy, ani bir iklim değişikliğine maruz kaldı. Doğu Afrika'da yaşayan bu tür doğal ortamı olan yağmur ormanlarından ziyade savana şartlarına uyum sağlamaya mecbur oldu. Savana her an tırmanıp güvende olacağı ağaç tepelerinin bol bulunduğu bir ortam değildi. Daha açık bir arazide çok sayıda etçil hayvanın avı haline geldi. İşte bu dönemde ellerde, bileklerde, üst kol ve omuzlarda önemli değişimler oldu. Neden? Daha güçlü şekilde daha uzağa taş atabilenler hayatta kaldı da o yüzden. Yani tırmanma, çekme gibi eylemleri ilgilendiren kas ve eklemler yerine itme, kaldırma ve fırlatma ile ilgili olanlar gelişti. Hayatta kalanlar daha fazla üredi ve takip eden nesiller kendilerini daha iyi korudular. İlk alet haline getirdiğimiz taşlardan daha ağır olanlarını atabilenler, daha keskin olanlarını ustalıkla kullanabilenler en avantajlı canlı haline geldiler. Ancak atalarımız için esas dönüm noktası tüm grubun taşları aynı anda aynı hedefe atmaya başlamasıyla oldu. Birlikte hareket etmenin etkisini ve gücünü gören grup birlikte kalmaya, kalabalıklaşmaya başladı. O gruplar arasında da iyi geçinip kalabalık kalmayı başarabilenler en başarılı topluluklar oldular. Filmi şimdi birkaç milyon yıl ileri saralım ve 50 bin yıl öncesine gelelim. Yani Neandertal türün yok olmaya başladığı dönem. Neandertaller yok oluyordu çünkü yaşam tarzları gelişmemişti. Yoksa fiziki olarak Homo sapiens'ten daha kuvvetli ve sert doğa koşullarına daha dayanıklılardı. Üstelik beyinleri de bizimkinden daha büyüktü. Ancak Homo sapiens arasında iş bölümleri ortaya çıkmış ve 45 bin yıl önceye kadar uzmanlaşma oluşmasına yetecek seviyede grup bilinci, dayanışması ve işbirliği oluşmuştu. Neandertal birey ise hala A'dan Z'ye her şeyi tek başına halletmeye çalışıyordu. Güçlü işbirliği karşısında yok olup gittiler. Bugün de değişen bir şey yok. Hala aynı sebeplerle başarılı oluyor ve hayatta kalıyoruz. Hangi grup diğerinden daha iyi geçiniyorsa ve daha iyi iş bölümü yapıp uzmanlaşıyorsa üstün hale geliyor. Bunlar olamıyorsa hem bireysel hem de grup olarak kaybediyoruz. O halde soru çok basit, öyle değil mi? Nasıl daha iyi şekilde işbirliği yaparız? Nasıl daha iyi geçiniriz? Günümüzde bize avantaj sağlayabilecek bir yanıt bulabilmek için önce soruyu biraz değiştirerek sormamız gerekli. İşbirliğimizi ne üzerine kurarsak daha kalıcı şekilde başarılı oluruz? Atalarımız işbirliklerini ne üzerine kurdu hep? Ortak çıkarlar, ortak düşmanlar ve hedefler. Peki bu ortak şeyler nasıl devam ettirildi? Örneğin bir neslin yaşadığı düşmanlık hissi çok sonraki nesillere nasıl aktarıldı? Hikayelerle. Türümüzü en farklı yapan şey aletlerimiz değil, işbirliğini üzerine kurguladığımız hikayelerimiz oldu. Bu hikayeler yeri geldi tehlikeli hayvanlardan korumak için kullanıldı. Yeri geldi verimli bir besin alanını diğer gruplara kaptırmamak için kullanıldı. Siz bu hikayeleri yeri geldi tarih kitaplarında "Kralımız çok yaşa" sloganı şeklinde okudunuz. Yeri geldi milliyetçilik, vatanseverlik olarak duydunuz. Kimimiz bu hikayeleri gruplar ve sınıflar üstü bir ekonomik doktrin çatısı altında ideoloji üzerinden anlamak ve anlatmak istedi. Kimimiz en güçlü hikayenin aynı tanrı inancında birleşerek oluşacağını düşündü. Ancak tarih tekrar gösterdi ki hikayeler ortak çıkar, düşman ve hedefe dayalıysa bu tür elementler üzerinden kurulan işbirliği sınırsız ve süresiz olamıyor. Grup kalabalıklaştıkça, hele 10 milyonlarca kişiye ulaşınca bu türden ortak hedefleri uzun süre muhafaza etmek mümkün değil. Kendi hikayelerine en fanatik olarak bağlı toplumlarda dahi bu ortak şeyler son derece kısıtlı alanlarda, son derece kısıtlı süreler için geçerli olabiliyor. Bir savaş durumunda birkaç yıl boyunca geçerli olabiliyor. Milli maç esnasında 90 dakikalığına geçerli oluyor veya çok spesifik bir dış politika konusunda işliyor. Bu çok az sayıdaki ortak çıkar ve düşman da bütün bir toplumu sürekli olarak aynı hedefe odaklı tutmaya yetmiyor. Bu nedenle bir süre sonra grup içinde birbirimizi kandırmaya başlıyoruz. Özellikle toplum liderleri ve elitleri saltanatlarını sürdürebilmek adına ortak çıkar, düşman, hedef ve dava için fanatikliği ödüllendirmeye başlıyorlar. Sadakat liyakatten daha önemli hale gelmeye başlıyor. İş bölümü yine yapılıyor ama
Uzmanlar yanlış. Böyle gruplarda çıkarlarımızın ve düşmanlarımızın ne ve kim oldukları konusunda oluşturulan hikayeler mutlaka kontrolden çıkıyor. Yaşanan gerçekler abartılı subjektif hikayelere, o hikayelerde fanatizm doğuran efsanelere dönüşüyor. İmkanları eşit olan iki topluluk arasında hikayesine, efsanesine daha çok inanan grup yüksek fedakarlıklar yaparak kazanabiliyor. Ancak diğer toplumun teknolojisi, ekonomisi, askeri gücü, yaratıcılığı ve diğer toplumlarla olan müttefiklikleri çok daha üstünse o zaman öbür toplumda sorgulamadan inanılan hikayeler, efsaneler ve lider kültü o toplumun sonunu getiriyor. Ancak unutmayın, her şeyiyle daha üstün olan, savaşlarını kazanmış, alan hakimiyetini kurmuş koca koca imparatorluklar, devletler bile silinip gidebiliyor, öyle değil mi? O halde tarihin bu noktasında sormamız gereken soru şu: ne tür hikayeler grupta daha az çürümeye ve objektif değer yargısı kaybına yol açıyor? Hikayemizi hangi elementler üzerine kurarsak içinde bulunduğumuz grup, toplum, ülke geleceğe daha güvenle bakar, daha müreffeh olur. Burada işin sırrı, işbirliğinizi yaratan hikayede bizzat o grubu oluşturan bireylere verilen pay. Ne demek bu? Eğer hikayeniz sırf tarihinizdeki hükümdarları, askeri ve siyasi liderleri yüceltme üzerine kurulu ise veya bir tanrının, bir inancın kutsiyeti üzerine inşa edilmişse ya da bir ideoloji ve o ideolojiyi yaratan kişinin muhteşemliği etrafında oluşturulmuşsa yahut ırk gibi doğuştan edinilen bazı şeyler üzerinde duruyorsa, bu türden hikayelerde grubu oluşturan bireyler kendi karakterlerini ve kendi özel katkılarını bulamıyorlar. Sanki o toplumun bir arada durması için fertlerin özel bir çaba sarf etmeleri, iyi eylemlerde bulunmaları, grubun diğer bireyleriyle empati kurmaları, onlara tolerans göstermeleri gerekmiyormuş gibi oluyor. Öyle ya, eğer topluluğu bir arada tutan şey örneğin Müslüman olmaksa, nasıl bir Müslüman olduğunuz geri planda kalıyor. Yahut devleti, milleti bir arada tutan şey bir kurucu ve kurtarıcının anısıysa, o zaman o kişiyi çok sevmek, çok iyi anlamak yeterli görülüyor. Eğer özneniz örneğin anayasa gibi yazılı bir metinse, o zaman anayasanın nasıl yorumlanarak uygulandığı, hatta uygulanıp uygulanmadığı önemsiz hale geliyor. Herkes hikayede öne çıkarılan özneye ve sadece o öznenin bekasına odaklanıyor. O halde günümüzde bize avantaj sağlayabilecek olan hikaye türü ne? Toplumsal sözleşmemizde eksik olan element ne? Biziz. Bizzat toplumu oluşturan bireyler. Kişi başına refah düzeyi yüksek, temel meselelerini çözmüş, sosyal hayatı görece huzurlu ve pek çok alanda güçlü olan gelişmiş Batı medeniyetlerine göz attığımızda hikayelerini her geçen gün daha fazla şekilde toplumu oluşturan bireyler üzerine kurmakta olduklarını, o özgür halkların bizzat kendi temel hak ve hukuklarını kullanarak protestolarla, grevlerle, kitap yazarak, fikirlerini açıklayarak, sivil toplum örgütlenmelerine giderek devamlı yeni hikayeler yazmakta olduklarını gözlemliyoruz. Siyahi gibi, kadın gibi, LGBT gibi daha önce hikayede yer verilmemiş olanların paye almaya başladıklarını görüyoruz. Peki bunu nasıl yapabiliyorlar? Bunu insan doğasına farklı bir yaklaşım getirerek yapabiliyorlar. Var olan yaklaşım ne? Varsayımımız o ki insan doğası özünde vahşi, bencil ve sadece hukuk ve kolluk kuvvetleriyle zapturapt altına alınabilir. Ve elbette bunda doğruluk payı var. Zira birçok işbirliği gerçekten de sadece çıkarlar üzerine kurulu. Örneğin iş ve siyaset dünyası böyle. Öküz ölünce ortaklık bitiyor. Ancak toplumsal hayatı ve genel işbirliğinin çerçevesini çizen anayasalarımızı, kanunlarımızı ve düzenlemelerimizi bu varsayım ile yaptığımızda ortaya kazuistik, yani esnek olmayan, sert, insanına güvenmediği için ideolojik aktarım yapma gereği duyan, adeta kutsal görülen dogmatik metinler çıkıyor. Oysa toplumsal hayatımızda uzun vadeli başarıyı, huzuru ve kalıcı gücü yakalamak istiyorsak öncelikle insan doğasına farklı yaklaşmalıyız. İnsana güven duyan, onun özünde iyi olduğuna inanan ve özgür bırakıldığı takdirde kendini ve başkalarını daha mutlu edecek olduğu varsayımı ile yola çıkan bir yaklaşıma ihtiyaç var. İyi de Sertaç, insanların özünde iyi ve hoşgörülü olduklarını, kendiliklerinden empati yapacaklarını da nereden çıkartıyorsun?
Hiç düşündünüz mü? Ortada bizi engelleyen hiçbir kanun ve yaptırım olmasaydı 70-80 yıllık ömrümüzün ne kadarını diğer insanları umursamadan ve onlara zarar vererek yaşardık? Kaç gün, kaç yıl boyunca başkalarını öldürmek, hakkımız olmayan şeyleri zorla almak ve başkalarını üzmek isteğiyle yataktan kalkardık? Ve bunu her gün devamlı yaptığımızda yaşam süresi, beklentimiz ne olurdu? Böyle bir vahşilikle, kötülükle ve bencillikle kaç yaşına kadar hayatta kalabilirdik? Sevdiklerimizin akıbeti ne olurdu? Ya da zaten kimse bizi sever miydi? İlk yerleşim medeniyeti olarak bildiğimiz Çatalhöyük kurulduğunda ne bir devlet, ne polis, ne de kanunlar vardı. Ve bu insanlar 2000 yıldan uzun süre birlikte geçinip giderek yaşamlarını sürdürdüler. Bugün sayısız organizasyonda insanlar herhangi bir çıkarları olmadan gönüllü olarak görev alıyorlar. Fedakarlıklar yapmaları gerektiğine inanıyorlar. İnsanlar çeşitli bağışlarda, hayır faaliyetlerinde bulunuyorlar. İnsanlık tarihinin ekseriyeti savaş ve çekişme ile çok küçük bir parçası barış, huzur ve işbirliğiyle geçmiş gibi düşünüyoruz. Oysa aslında gerçek bunun tam tersi. Bugüne kadar yaşamış herkesin ömür süresinin çok küçük bir kısmı başkalarına bilinçli olarak zarar vermekten oluşuyor. Vaktimizin neredeyse %95'i çıkarlarımız veya kanunlar gerektirmeden insanlara güvenerek, empati kurarak ve sağduyulu hareket ederek geçiyor. Tüm medeni kurumlarımız o geri kalan %5'lik kısmı sağlama almak üzerine kurulu. Tarih kitapları yaşanan savaşlar ve çekişmelerden oluşuyor. Oysa iki savaş tarihi arasında veya aynı ülke içinde iki kanlı olay arasında bazen 10 yıllar geçiyor. O yıllarda ne oluyor zannediyorsunuz? Günlük hayat azımsanmayacak ölçüde işbirliği, tolerans ve uyum içinde devam ediyor. Milyonlarca insan yapsa yanına kar kalacak, kimsenin ruhu duymayacak, sayısız kötülüğü yapmadan hayatına devam ediyor. Kimisi inancı gereği, kimisi kişisel ahlakı gereği, kimisi ise başkalarının huzurunu kaçırmak aklına dahi gelmediği için. Şimdi elbette devlet, düzen, kanun, nizam ve yaptırımlar olacak, olmalı. Hayatımızı, ticaretimizi ve sağlığımızı diğer insanların insafına, erdemine ve empati kabiliyetine bırakamayız. Burada vurgu yapmaya çalıştığım şey, bunların uzun vadede toplumun genelini hayatta tutan, güçlü kılan ve başarılı yapan esas şeyler olmadı. Bu söylediğimin sağlamasını yapmak da çok basit. Her anayasası, kanunu, düzenlemesi, kutsal kitabı olan grup barış, huzur, refah ve özgürlük dolu bir yaşam sürüyor mu? Hayır. Neden? Çünkü mesele o metinlere, o kurumlara sahip olmanız değil. Mesele o metinleri hangi hikaye ve o hikayedeki hangi elementler üzerinden yorumladınız ve uyguladınız. İşte bu noktada insanların özünde kötü ve güvenilmez varlıklar olduğunu temel alan mı, yoksa yüksek empati ve tolerans sahibi varlıklar olduğunu, özlerinde iyi olduklarını, bu nedenle de mümkün olduğu kadar özgür bırakılmaları gerektiğini temel alan toplumlar mı daha başarılı oluyor? Şöyle düşünün. Örneğin askerlerinin başka bir ülkeye duyduğu öfkeden dolayı gönüllü yazıldığı bir ordu mu daha güçlü olur? Yoksa kendine özgürlük ve refah sağlayan ülkeye duyduğu sevgiden ve aidiyet hissinden dolayı bunu yapanların ordusu mu? Maşallah, ne güzel anlattın. Bir toplumun hali hazırda üzerine kurulmuş işbirliği hikayesi nasıl değişecek? Bunun ilk adımı protopik bir dünyada yaşadığınızı anlamak ve kabul etmektir. Ne topik? Hemen hemen hepimizin kafasında inancımız, kimliğimiz ve ideolojimiz gereği bir ütopya vardır. Ancak ütopyaların gerçek olabilmesi için çok fazla sayıda şeyin statik, yani sabit kalması gerekir. Acının ve kederin olmadığı, sizin grubunuzun ve inancınızın her alanda hakimiyet kurduğu bir dünya aynı zamanda değişimin mümkün olmadığı bir yer olmak zorundadır. Bu nedenle değişimin şu an için gerekli olduğunu düşünüyorsanız, değişimin daima var olması gerektiğini de anlamalısınız. Sadece sizin işinize geldiği zamanlarda değil. Dolayısıyla ütopyanın tasviri ne kadar güzel olursa olsun tüm ütopik hayalleri, hedefleri ve hikayeleri reddederek işe başlamak zorundasınız. Arzuladığınız ütopya her ne ise mümkün olmadığı gibi onun iyi de olamayacağını görebilmelisiniz. Protopya dünyasında ise değişimler bazen sorunlara yol açar. Ancak bebek adımlarıyla da olsa gidişat daima iyi ve olumlu yöndedir. Hatalardan ders çıkarılarak hiç bitmeyen bir öğrenim süreci içinde yarın daima bugünden biraz daha iyi olacaktır. Zihninizdeki ütopik beklentiyi bu protopik beklenti ile değiştirdiğiniz zaman artık devrimlerin değil,
evrimlerin alameti farikasını görmeye başlarsınız. En doğruymuş ve haklıymış gibi görünen keskin ve sert devrimlerin bile uzun vadede meseleleri daha içinden çıkılmaz hale getirdiğini, er veya geç kendi karşı devrimlerini yarattıklarını anlamaya başlarsınız. İlerleme adı altında evrim basamaklarını yakmanın, büyük ve güçlü ülke hedefi adı altında tolerans ve empatiyi toprağa gömmenin ne derece hatalı işler olduğunu kavrayabilirsiniz. Bu olduğunda fark edeceksiniz ki hikayeler de sabit değil. Hikayeler yazılmaya devam ediyor. Sizin neslinizde yeni bir hikaye yazıyor. Korkusuzca açıklanan her bir görüş, her onurlu duruş veya istifa, empati ve hoşgörüden yana alınan her bir pozisyon, ahlakı ve hukuku üstün tutan her bir eylem, biber gazına aldırmadan yapılan her protesto, bebek adımlarıyla da olsa yarını bugünden daha iyi kılabilirsiniz. Hikayeyi değiştirebilirsiniz. Nesilden nesile aktarılan husumetleri taşımak ve aktarmaya devam etmek zorunda değilsiniz. Ortak çıkarlar ve düşmanlar üretmeye mecbur değilsiniz. Mesela yeni bir toplum sözleşmesi mi yapmak istiyorsunuz? Yeni kanunlara mı ihtiyacınız var? O halde eksiğiniz olan şey yeni bir anayasa değil. İhtiyaç duyduğunuz esas şey empati ve tolerans elementleriyle bizzat toplumun kendisini özne kılan farklı bir hikaye. Hikayenin kahramanı kendileri olan toplumlar o hikayeyi daha çok sever ve benimserler. Tıpkı işçisi olarak çalıştığınız şirketin aynı zamanda ufak bir hissedarı olmak gibi. İşte böyle toplumlar daha fazla fedakarlık yapmaya hazır olur ve günümüzde böyle toplumlar üstünlük kazanır. Bir sonraki videoya kadar. Ciao.